İster misafir sofrasına, ister kendinize yapabileceğiniz aslında bence oldukça pratik, çok lezzetli sebzeli köfte kebap tarifiyle geldim. Önce 4 adet patlıcanı halk arasında pijama usulü dediğimiz şekilde şerit şerit soyuyoruz. Daha sonra tepelerini alıyoruz ve hepsini 4'e bölüp küpler halinde kesiyoruz. Olabildiğince tüm sebzeleri aynı boyutlarda kesmek önemli ki pişme dereceleri eşit olsun. Ve hepsini büyük bir kaba alıyoruz. Eğer isterseniz tuzlu suda acısı gitsin diye bekletebilirsiniz. Fakat ben yapmıyorum. 5-6 adet kabağı soyuyoruz ve yine aynı şekilde tepelerin uçlarını aldıktan sonra 4'e bölüp onları da patlıcanların boyutuna yakın şekilde küpler halinde kesiyoruz. Kabakları da olabildiğince küçük boylarda seçmeye çalışırsanız çekirdekleri daha az olacaktır. Aklınızda olsun. Kabaklarımızın da hepsini kesip patlıcanlarımızın üzerine ekliyoruz ve sıra biberlerimize geliyor. 3 adet yeşil biber, acı olmayan köy biberi kullanıyorum ben. Hem aroması oldukça yoğun oluyor. Rengi böyle canlı ve hem de acı olmuyor. Ve 2 adet kapya biber kullanıyoruz. Çekirdeklerini ayırdıktan sonra hepsini yine gördüğünüz gibi benzer boyutlarda kesiyoruz. Sarımsak 4-5 diş sarımsak kullanabilirsiniz. Tamamen aslında sizin arzunuza kalmış. Bu büyük dişler. O yüzden aslında buna 6-7 diş, küçük diş denk gelebilir. Eğer çok sevmiyorsanız daha az da kullanabilirsiniz. Ve fırın tepsimizi hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi fırın kağıdını buruşturup daha rahat üzerine dökebilmek için yayıyoruz ve bütün malzemeleri artık fırın tepsisine döküyoruz. Bunun gibi pratik, farklı, lezzetli daha birçok tarif için kanalıma abone olmayı unutmayın. Üzerine tuz, karabiber. Ben değirmen karabiber genelde kullanmaya çalışıyorum çünkü aroması daha yoğun oluyor bence. Sıvı yağ ekliyoruz. Ben sprey sıvı yağ kullandım. Her yere olabildiğince eşit yayılsın ve karıştırmak daha rahat olsun diye. Ama eğer sizin elinizde yoksa normal yağ döküp elinizde yine daha çukur bir kapta da karıştırıp öyle yayabilirsiniz. Şimdi köfte harcına geçiyoruz. 2 adet kuru soğanı rendeliyoruz. Ben küçük boy kullandım. Gayet yeterli geldi. Bir avuç maydanozu yine küçük parçalar halinde kesiyoruz ve kenara alıyoruz. Büyük bir kaba artık köfte malzemelerimizi koyuyoruz. Ben 1 kilo dana kıyma kullanıyorum. Kıymayı koyduktan sonra üzerine rendelediğimiz soğanı, hiç suyunu dökmüyorum bu arada, direkt kullanıyorum. Kestiğimiz maydanozları, yarım çay bardağı galeta unu ve baharatlar, yarım tatlı kaşığı karabiber, 1 tepeleme tatlı kaşığı paprika, 1 tepeleme tatlı kaşığı tuz ekleyip iyice yoğurmaya başlıyoruz. İsterseniz arada elinizi ıslatabilirsiniz. Ben yanıma su almıştım fakat kullanmama gerek kalmadı. Kıvamı bana göre gayet iyiydi. Bu arada eğer elinizde bayat ekmek varsa 4-5 dilimi ıslatarak kullanmanız yeterli olacaktır. Benim elimde ekmek kalmadığı için galeta unu kullanmayı tercih ettim. Eğer elinizde ekmek de yok, galeta unu da yok ama köfte yapmak ve biraz yumuşak olmasını istiyorsanız aklınızda olsun, haşlanmış patatesle işinizi ufak çaplı görebilir. Yumuşak olmasını sağlayacaktır. Çok az haşlanmış patates koymanız yeterli olacaktır. Belki bir tane yeterli gelecektir. Uzun uzun kıymayı yoğurmak bu arada en güzelidir. Ne kadar fazla yoğrulursa o kadar iyi karışır, o kadar lezzetli olur. Ve top şeklini veriyoruz. Çok büyük olmasına gerek yok. Böyle lokmalık olması en ideali bence bu tarifte. Bu arada eğer vaktiniz varsa kıymayı köfte haline getirmeden önce yoğurduktan sonra bir yarım saat kadar dolapta dinlendirebilirsiniz. Ne kadar soğuk şekil vermek o kadar daha kolay olabiliyor. Fakat vaktiniz yoksa çok da bekletmenize gerek yok. Tavamıza yağımızı sıkıp kızdırdıktan sonra köftelerimizi koyuyoruz ve kızartmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi çevire çevire her yeri böyle kahverengileşip kızarana kadar devam ediyoruz. İçini çok pişirip kurutmanıza gerek yok çünkü fırına da bir kere daha gireceği için tamamen pişmesine gerek kalmıyor. Fırında pişen sebzelerimizi büyük servis edeceğimiz kaba aktarıyoruz ve dışı kızaran köftelerimizi direkt bu sebzelerin üzerine döküyoruz. İkinci postada da gördüğünüz gibi yine kızartıyoruz. Bazılarında böyle hafif pembelikler görebilirsiniz. Özellikle böyle istiyorum zaten. Çoğunun dışının kızarmış olması yeterli. Çünkü fırında tekrar pişecek dediğim gibi. Ve son posta köftelerimizi tavada pişirdikten sonra bu sefer tamamını dökmüyoruz. Yağı tavada kalsın istiyoruz. Çünkü sosu bu yağı kullanarak yapacağız. Köftenin yağıyla gerçekten çok lezzetli olacak. Bu yağı kızdırdıktan sonra 2 çorba kaşığı salçamızı bir güzel kavuruyoruz. Kavurduktan sonra sulandırmak için göz kararı gördüğünüz gibi istediğimiz kıvama gelene kadar su ekliyoruz. Ve baharatlara geçiyoruz. Tepeleme 1 tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı toz karabiber,
1 tatlı kaşığı paprika ve 1-2 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı granül sarımsak. Benim elimde top kekikler olduğu için elimle ezerek ekliyorum ama ortalama 1-2 tatlı kaşığını buluyor. Fokurdayan sosumuzu direkt köftelerin üzerine döküyoruz. Tabii ki buna ekstra su ekleyeceğiz. Sebzelere ulaşana kadar su koymamız yeterli olacaktır. Ve 220 derecelik alt üst ızgara ayarındaki fırında tekrar fokurdayana kadar, lezzeti harmanlana kadar bırakıyoruz ve servis ediyoruz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yaparsanız da yorumlarda buluşalım. Afiyet olsun.